Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Tarhanamızı artık kaldırıyoruz. İsterseniz tarhananızı yaş tarhana olarak derin dondurucuda saklayabilirsiniz. İsterseniz kurutarak kışın afiyetle tüketebilirsiniz. Tarhananın yapımına geçelim. Önceden yapımını paylaştım. Buraya da kısa bir videosunu ekliyorum. 250 gram kadar yeşil biber, 2 kilo Bursa domatesi, yumurta domates, 1 kilo kırmızı kapya biber, 2 kilogram süzme yoğurt, 1 çay bardağı tuz kullanarak, kaya tuzu kullanarak hamurumuzu yoğuracağız. Önce sebzelerimizi güzelce rondodan geçirelim. Ben kaynatmadan yapıyorum, çiğden. İsterseniz malzemeleri kaynatarak da yapabilirsiniz. Yeşil biber, kırmızı kapya biber ve domatesleri rondodan geçirelim. Geniş bir karıştırma kabında hepsini karıştıralım. Domates, yeşil biber, kırmızı kapya biber. Yeşillik kullanmıyorum. Kuruduktan sonra kuru nane ekliyoruz. Yeşillik karartıyor tarhanayı. Süzme yoğurdu da ekleyelim. 2 kilo süzme yoğurt kullandım. Yoğurdunuzu bol kullanın. Tarhananız güzel olsun. Katıca bir hamur yoğurun. Yoğurduğunuz hamur ertesi güne cıvıklaşacaktır. Hem hamurun mayası gelecektir hem de domates var içinde sulandıracaktır. Ununuzu eleyerek ekleyin. Bir yemek kaşığı eski tarhananızdan karıştırın. Ekşi mayası görevini görecektir. Maya koymanıza gerek yok başka. İçindeki yoğurt tarhananızı mayalandıracaktır. Ertesi gün bir gün sonra iyice hamur mayalandı. Kabardı, gördüğünüz gibi cıvıklaştı da içindeki domatesden dolayı. Karıştırma kabınızı mutlaka cam kenarında veya balkonda serin bir yerde bekletin. Üzerine sofra bezi örtün. Sabah akşam gelip gidip karıştırın. Karıştırmazsanız üzeri beyaz beyaz küfsü küfsü olur. Lezzeti, tadı küflü olur. Mutlaka karıştırın. Tarhana bir hafta ekşir, kabarır. Havanın durumuna göre 4 gün kabardı tarhana. 4 günden sonra kabarmadı, artık tatlanmaya döndü. Tarhananızı en az 15 gün, en fazla 21 gün bekletin. Fermentasyon tamamlansın. 15 gün sonra artık tarhanamız buharlaşmaktan dolayı suyunu çekti, katılaştı. Sizinki bu kadar katı olmayabilir. Her içine koyduğunuz malzeme, yoğurt, domates etkileyecektir. 15 gün sonra artık hamurumu kaldırma zamanı geldi. Bir kısmını bu şekilde buzdolabı poşetlerine koyarak yaş tarhana olarak kaldırdım. Kurutmaktan üşeniyorsanız, üfelemek zorunuza gidiyorsa bu şekilde de tarhananızı kullanabilirsiniz. Tarhananızı kullanacağınız zaman buzdolabı poşetinden çıkartın, suya ıslayın, karıştırın. Üzerine sarımsak birkaç tane doğrayın. Salçalı sos güzelce yapıp çorbanıza karıştırın. İnanın harika oluyor, bu şekilde de deneyebilirsiniz. Yarısını da kurutacağım. Sofra bezine çok az un serpelim. Hamurunuz cıvıksa kaşıkla dökebilirsiniz. Ben kopartarak küçük küçük parçalara ayırdım ve sofra bezinin üzerine serdim. Hava çok güzeldi. Kızımın balkonunda kuruttum.
Gelip gidip ters çevirin. Balkonun camlarını da açtım. Rüzgardan akşama kadar kurudu. Ara ara mutlaka ters çevirin ve daha küçük parçalara bölün. Böldükçe daha güzel kuruyacaktır. Ben zaten küçük parçalara ayırdığım için tekrar bölmedim. Tarhananın bir kıvamı vardır. Kıvamını kaçırmamanız lazım. Kaçırırsanız üfelemeniz çok zor olur. Hafif dışı kuru, içi hafif yaş olmalıdır. Şöyle üfelediğiniz zaman hemen üfelenir. Bunu kaçırmayın, sürekli takip edin. Hemen elinizle üfelediğiniz zaman tarhananız üfelenecektir. İlk önce bütün tarhanaları elimle böyle üfeledim. Bir kısmını elimle tel süzgeçten geçirdim. Bir kısmını robottan geçirdim. Torunum da burada bana yardım ediyor. Birlikte süzgeçten eleyeceğiz. Bir bakır ilistirden geçiririm genelde. Bir tel süzgeçten, kevgirden, ilistirden geçirebilirsiniz. Böyle daha güzel incecik oluyor. Çabuk da suyun içinde özleşiyor. Bu şekilde tarhanamızı incecik eleyelim. Bu aşama biraz yorucu ama değer, çok güzel tarhanamız olacak. Bu üstünde kalan kısımlarını robota koyarak robottan geçirdim. Daha sonra sofra bezinin üzerine sererek 2-3 gün mutlaka kurutun. Tarhananız çok iyi kurusun. Kuruduktan sonra bez torbalarda bir ay daha bekletin. Şişelere koyarsanız küflenme olabilir. Tarhananız tam kurumazsa. Tarhanam 3 gün durdu, kurudu. Daha sonra kuru nanesini ekliyorum üzerine. Kuru nanesini biz sonradan ekleriz. Kuru naneyi karıştırdıktan sonra artık kaldırabilirsiniz. Tarhanamız hazır. Yapanlara, yiyenlere afiyet şifa olsun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.